Merhabalar, Kesin Bu Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelin çorbası yapacağız. Gördüğünüz gibi harika bir çorba. Hadi gelin yapımına geçelim. Öncelikle çorbamızın ana malzemesi mercimek ve bulgur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi orta boy bir tencereye önceden yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz yarım çay bardağı pilavlık bulgur alıyorum ve üzerine 1 çay bardağı kırmızı mercimek ekliyorum. Kırmızı mercimek çorbaya inanılmaz bir lezzet veriyor. Üzerine 1 litre suyu ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra ocağa alabiliriz. Önce orta ateşte, kaynadıktan sonra da altını kısarak kısık ateşte pişirelim. Arada karıştıralım ve altını mutlaka kısalım ki taşma yapmasın ve dibine tutmasın. Şimdi bulgur ve mercimek pişerken biz de diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. Bu şekilde derin bir kaseye 1 su bardağı yoğurt alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve içerisine yarım tavuk bulyon kullanacağım. Eğer tavuk bulyon kullanmak istemezseniz 1 su bardağı tavuk suyu da harika olacaktır. Daha sonra bütün malzemeyi karıştırıp bir kenara alıyorum. Şimdi ufak bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça ekleyeceğim. Ben domates salçası kullanıyorum. Dilerseniz domates ve biber salçasını karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ama mutlaka bu tarifte tereyağı kullanalım. Salçayı kavurduktan sonra yemeğimize ekleyeceğiz. Mercimek ve bulgurlar piştikten sonra kavurduğumuz salçayı yemeğimize karıştırabiliriz. Salça iyice karıştıktan sonra önceden hazırladığımız yoğurt karışımına yemeğimizi temperleme işlemi yaparak karıştırıyoruz. Yani bir kepçe yardımıyla bir miktar alıyoruz. İkisi farklı ısıda olduğu için ısılarını dengelemeye çalışıyoruz bu işlemde. Bir miktar karıştırdıktan sonra yoğurdun ılıdığını fark ediyorum. Azar azar çorbaya ekleyerek bir yandan da karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada ocağımız orta ateşte ve mutlaka karıştırarak ekleme yapalım. Çorbamıza yoğurt eklemesi yaptığımız için biraz soğudu. Bu yüzden kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum ve üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. Küçük bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Biraz eridikten sonra içerisine 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı nane ekliyorum. Aslında bu sosu servis yaparken üzerine de dökebilirsiniz. Ama çorbanın içerisine karıştırdığımızda daha lezzetli oluyor. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Pul biber ve nane biraz kavrulduktan sonra çorbamızı ekleyebiliriz. Bu arada tarifi denedikten sonra da yorum yazarsanız çok sevinirim. Evet, çorbamız hazır. Son olarak tuz eklemesini yapacağız. Mutlaka tuzu en son ekleyelim. Aksi takdirde çorbamız kesilebilir. Tuz miktarını kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1 çay kaşığı tuz ekleyeceğim. Servis yaparken birkaç damla da limon ekleyerek farklı bir tat yakalayabilirsiniz. Bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Benim vaktimin olmadığı zamanlarda bu çorbayı yapıyorum. Hem doyurucu hem de oldukça lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.